30 begonvil çeliğiyle yola çıktım ama sadece 4 tanesi hayatta kaldı. Peki neden? Bu kayıplar nereden kaynaklandı? Bir ziraat mühendisi olarak bugün sizinle begonvil çelikle üretiminde neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım bunu konuşacağız. Çünkü bazen gözden kaçırdığımız bir ayrıntı tüm emeği çöpe atabiliyor. Begonvil yarı odunsu bir bitkidir. Bu da demek oluyor ki çelikle çoğaltmak mümkündür ama biraz hassasiyet ister. Yılın en uygun zamanı ilkbahar ortasıdır. Ben de çelikleri 18 Mayıs'ta hazırladım. Uygun bir sürgünden birkaç göz içeren sağlıklı dallar aldım. Alt yapraklarını temizledim. Köklendirme hormonuna batırıp özel bir karışıma diktim. Her çeliği 5 litrelik su bidonlarından yaptığım mini seralara yerleştirdim. Altını deldim, üstünü streçledim. Gölgede ama aydınlık bir konuma koydum. Yani aslında ilk adımlar doğruydu. Peki sorun neredeydi? Köklenme sürecinde toprak içeriği ve nem dengesinin olduğunu düşünüyorum. Hazırladığım toprak karışımında dere kumu, bahçe toprağı ve kompost vardı. Yalnız kullandığım kompost pamuk bitkisinden elde edilen doğal oluşmuş bir komposttu. Şimdi buradaki hata şu: kompostun azot oranı fazlaydı. Fizyolojik olarak bitki azot aldığında kök üretmek yerine yaprak ve sürgün büyümesine yönelir. Yani köklenmeyi unutur. Üstelik bir de üzerine benden habersiz fazladan sulama yapılmış. Sonuç toprak çamur gibi oldu. Kök oluşmamış çelikler havalanmayan ortamda boğularak çürüdü. Unutmayın, köklenmemiş bir çelik için fazla su ölüm fermanıdır. Bitki fizyolojisinde kök oluşumu stres altındaki hücrelerin oksijenli ortamda bölünüp kök dokusu oluşturmasına neden olur. Ama siz bu hücrelere fazla azot, fazla nem ve havasız bir ortam verirseniz hücreler çoğalamaz. Bu durumda oksijensiz ortamda çürümeye neden olan bakteriler devreye girer ve işte bu yüzden 30 çelikten sadece 4'ü hala yeşil kaldı. Çünkü onlar ya biraz daha yukarıda kaldı ya da fazla sudan kaçabildi. Şanslıydılar ama bilgiyle gidersek inanın şansa ihtiyacımız kalmayacak. Bu olaydan yola çıkarak ideal köklendirme ortamı nasıl olmalı? Hafif, geçirgen ve az besinli. Mesela %50 perlit, %25 torf, %25 dere kumu kullanarak çeliklerinizi köklendirebilirsiniz. Ortam nemli olmalı ama kesinlikle ıslak, vıcık vıcık olmamalı. Streçle kapatılmalı ama hava sirkülasyonunu için arada bir açıp havalandırmalıyız. Kompost maalesef o köklenmeden sonra kullanılmalı. Işık bol ama doğrudan güneş ışığı almamalı. Güneş ışığı henüz kökleri oluşmamış çeliklerimizin aşırı terlemesine, dolayısıyla su kaybederek canlılığını yitirmesine neden olacaktır. Ve en önemlisi sabır ve gözlem. Şu anda ne yapıyorum peki? Toprak çok ıslak olduğu için sulamayı tamamen kestim. Streçleri zaten Haziran'ın 15'i gibi çıkarmıştım. Ortamdaki fazla nemin buharlaşmasına izin vermek için kapak kısmını tamamen açıyor ve saksı haline getiriyorum. Toprağı kesinlikle ellemiyorum çünkü eğer kök oluşmuşsa zarar vermek istemiyorum. Bu taptaze kökler Ağustos sıcağında eğer hava alırsa, sıcak havaya maruz kalırsa kavurucu sıcakta maalesef kökleri de kaybedebiliriz. Buharlaşma sonrası toprağın yüzeyinden kuruma başlarsa hafif spreyle destek vereceğim. Bundan sonra çeliklerime değil ortamlarına odaklanıyorum. Çünkü doğru ortam eşittir sağlıklı kökler. Bilimle, sabırla ve gözlemle çok daha yüksek başarı oranı mümkün. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bahçeniz bereketli, çelikleriniz köklü olsun. Bu tarz bilimsel verilere dayalı bahçecilik için kanalıma abone olmayı unutmayın.